Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt anneye verilmesi. Mekke halkı öteden beri yeni doğan çocuklarını Mekke'de tutmayıp çevre aşiretlerden bir süt anaya verirler ve aşiretler içinde havası latif yerlerde terbiye ettirirlerdi. Bu sebeple aşiretlerden ara sıra Mekke'ye süt analar gelir ve emzirip büyütmek üzere birer çocuk alır, çocukları büyütüp de anasına babasına teslim ettiklerinde ikram ve ihsana nail olurlardı. Muhammed Mustafa doğduğu sıralarda da Sağdoğulları kabilesinden Mekke'ye birçok süt analar geldi. Her biri birer çocuk aldı. İçlerinden Haris'in zevcesi Halime de Hazreti Muhammed'i aldı ve kendi yurduna götürdü. O sene Sağdoğulları diyarında kıtlık ve pahalılık vardı. Halime, o fahr-ı alemi alıp da götürdüğü gibi hayvanlarının sütü çoğaldı ve hanesinde fevkalade bereket oldu. Haris buna dikkat edip, "Ya Halime, bu getirdiğin yetimin ayağı ne uğurluymuş. O geleli gecemiz hayır oldu. Aman ona iyice bakalım." dedi. Fahr-ı alem 4 yaşına erişerek gezip dolaşır olduğunda harikulade halleri çoğaldı. Haris bu hallerden ürktü ve zevcesine, "Ya Halime, bir an önce bu çocuğu validesine vermeliyiz." dedi. Halime de çaresiz onu Mekke'ye götürdü, muhtereme validesi Amine'ye verdi. Sonra Amine onu alıp Medine'ye götürdü ve dayızadeleri olan Beni Neccar'la görüştürdü. O vakit Medine'de bulunan Yahudi kâhinleri onun şekil ve şemaline bakıp, "Bu ümmetin peygamberi işte bu çocuk olsa gerektir." derlerdi. Amine onunla beraber Medine'den Mekke'ye dönerken yolda vefat eyledi. Fahr-ı alem anadan da yetim kaldı ve dedesi Abdülmuttalip onun yanına aldı. 8 yaşındayken Abdülmuttalip yaşı 100'ü aştığı halde vefat eyledi. Fahr-ı alem hazretleri amcası Ebu Talib'in evinde kaldı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Şam yolculuğu. Fahr-ı alem 12 yaşındayken Ebu Talib ticaret için Şam kafilesiyle çıkıp onu da beraber götürdü. Şam vilayetindeki Busra beldesine eriştiklerinde bir manastır karşısına indiler ve bir ağaç altına kondular. O manastırdaki rahipse Bahira diye meşhur olan Cercis isminde bir zat imiş. Kervan gelirken Bahira bakmış ki kervanla beraber bir bulut da geliyor. Kervan gelip konunca bulut da ağacın üzerinde durmuş. O ağaç hayli müddetten beri kuruyup kalmışken derhal yeşillenmiş. Bahira kendi malumatını bu hallere tatbikle anlar ki Hatemül Enbiya Hazretleri bu kafile içinde ve o ağacın altındadır. Hemen bir ziyafet tertip etti ve aşağı inip Ebu Talib'i arkadaşlarıyla beraber manastırına davet etti. Ebu Talip de o hazreti yüklerin yanında bırakıp diğer yoldaşlarıyla beraber manastıra gitti. Hepsi sofraya oturduklarında Bahira onları birer birer gözden geçirdi. Hiçbirinin yüzünde aradığı alametleri göremedi. Bulut da hala ağacın üzerindeydi. Hemen "Arkadaşlarınızdan gelmeyen var mı?" diye Ebu Talib'e sordu. O da "Yalnız bir küçük çocuk kaldı." diye cevap verdi. Bahira, "Onun tesvirini de niyaz ederim." deyince Ebu Talip o hazreti alıp sofraya getirdi. Bahira yemek esnasında dikkat edip görür ki Hatemül Enbiya hakkında geçmiş peygamber ve alimlerden bildirilmiş olan alametler hep o zat-ı şerifte mevcuttu. Yemekten sonra hemen onu yanına aldı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle." dedi. O hazret de "Lat ve Uzza'ya yemin verme. Zira benim alemde en nefret ettiğim şey putlardır." diyerek cevap verdi. Onun üzerine Bahira, Allahu Teala Hazretlerine yemin verdi ve o hazretin halini hakkıyla anlamak için soracağı şeyleri sordu. Aldığı cevaplar da kendisinin görüşünü teyit ve itikatını tekit etti. Hemen bir hareketle o hazretin mübarek sırtını açıp Hatem-i Nübüvveti gördü ve gayet edep ve hürmetle öptü.
Artık tam manasıyla emin olarak dedi ki, "Ya Ebu Talip, bu çocuk nebilerin ve resullerin sonuncusudur. Şam Yahudileri içinde onun vasıflarını bilen ve alametlerini tanıyan kâhinler vardır. İhanet kastına düşebilirler. Sen onu Şam'a götürme, buradan geri çevir," diye nasihat etti. Ebu Talip de Bahira'nın sözünü tuttu. Malını Busra beldesinde sattı ve hemen geri gitti. Fahri alem çocukluk günlerini geçirdi ve gençlik çağına erdi. Yüzü nurani, sözü ruhani, hitabı ve cevabı güzel, rüşt ve kemalde benzersiz, sözünde dosdoğru, hilm ve mürevvetçe başkalarından üstün idi. Binaenaleyh Kureyş topluluğu içinde seçkin ve eşsiz oldu ve Muhammedül Emin diye şöhret buldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.